Buradan öncelikle kiracılara sesleniyorum. Böyle bir belge sizin önünüze konulduğu zaman bu belgeyi imzalamayın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben avukat arabulucu Uğur Ceylan. YouTube'dan finansal özgürlük eğitimi içerikli videolar hazırlıyorum. Bu videoyu özellikle kiracılar için çektim. Kiracıların dikkat etmesi gereken çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ciddi anlamda kiracı ev sahibi krizi ortaya çıkmaya başladı. Ve kiracı ev sahibi krizi taraflar arasında husumetler de doğurmaya başladı. Bu husumetlerin yanında kiracılar daha az kira vermek istiyorlar, ev sahipleri de daha çok kira almak istiyorlar. Hatta kira mevzusu öyle bir boyuta evrildi ki kiracı ev sahibi muhabbetinden sıkılıp kiracımla problem yaşayacağım diye evlerini kiraya vermemeye başladılar. Yani birçok aslında boş ev var. Kiraların genel olarak ucuz kalması ev sahiplerinde yatırımının karşılığını alamadığını düşünmesi sebebiyle artık evlerine kiracı alamaz hale geldiler. Evine kiracı alanlarsa çeşitli tedbirler almaya başladı. Burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim aslında. Bu bahsedeceğim konu kiracılardan istenen bir belge. Bu belge arkadaşlar hem etik hem ahlaken bence doğru değil. Yani bir avukat olarak söylüyorum. Bu belgenin kiracılardan alınmasını açıkçası doğru bulmuyorum. Ama ileride tabii ki bu durum sistemleşirse, tahliye taahhütü gibi sistemleşecek olursa belki Yargıtay tarafından da kabul edilmeye başlanırsa farklı şeyler söyleyebiliriz. Ama şimdilik bunun etik ve ahlak anlamda doğru olmadığını düşünüyorum. Peki nedir bu belge? Şimdi siz ev kiralamak istediğiniz zaman ev sahibine gittiğinizde öncelikle size bir kira sözleşmesi imzalatıyor. Kimliklerinizin fotokopisini alıyor. Kimliklerinizin arkasına imzaları attırıyor. Bunun yanında bazı ev sahipleri tahliye taahhütü imzalıyor. Bazıları kefil istiyor. Bazıları teminat senedi isteyebiliyor. Ve bu silsileye yeni bir şey daha eklendi. Son dönemlerde çok görmeye başladım. Artık kiracılardan anahtar teslim tutanağı alınmaya başladı. Tekrar ediyorum, yanlış duymadınız. Anahtar teslim tutanağı. Yani siz evi henüz kiralamadan evi teslim etmenin belgesini imzalayıp ev sahibine teslim etmiş oluyorsunuz. Bu tutanakta ne yazıyor arkadaşlar? Anahtar teslim tutanağında ne yazıyor ona bakalım. Öncelikle kiracının ismi ve soy ismi, TC kimlik numarası, kiraya veren, TC kimlik numarası, konutun adresi, taşınmaz, anahtarın teslim tarihi ve saati. Maddelere sayalım. Madde 1, yukarıdaki bilgileri verilen taşınmaz tarafların anlaşması üzerine akdedilen sözleşmedeki süreye göre kiralanmıştır. Madde 2, taraflar kira sözleşmesinin ifa imkansızlığı sebebiyle ... tarihinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Madde 3, sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde kiralanan açık adresi yukarıdaki belirtilen saatte mal sahibine anahtarıyla birlikte teslim edilmiştir. Madde 4, teslim tarihinden itibaren kiracı en geç 3 gün içerisinde bahse konu olan taşınmaza ait tüm aidat, site yönetim gideri ve taşınmaza ait faturalarını ve taşınmazda oluşan hasarlara ait giderleri ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Madde 5, kiracı depozito alacağını peşin olarak elle teslim almış, kiracının teslim tarihi ve saatinden itibaren bahse konu olan taşınmaz ile ilgili hiçbir tasarrufu, ilgisi, alakası ve bağı kalmamıştır. En alt kısmında da anahtar teslim eden kısımları yazıyor. Taraflar bu anahtar teslim tutanağını imzalıyor. Şimdi arkadaşlar bu konut ve anahtar teslim tutanağının öncelikle hukuki boyutunu inceleyelim. Burada asıl amaçlanan şey kiralayan evden çıkmazsa dahi bu tutanağı imzaladıktan sonra evden çıkmış gibi sayılıyorsunuz. Evden çıkmış, anahtar teslim etmiş sayılıyor. Yani siz evden çıkmadığınızı örnek veriyorum. Evinizde oturuyorsunuz ya da duş aldınız. Varsayalım ev sahibi sizin evinize anahtarla girdiği zaman siz ev sahibine savcılığa da şikayet etseniz bu durum meşru kabul ediliyor. Savcılık aşamasında evinize giren ev sahibini şikayet ettiğinizde şikayet edilen ev sahibi savcılıktan genel olarak takipsizlik alıyor ve bu şekilde evinize girebiliyor. Buradaki en büyük sorun bence mahremiyet. Şimdi siz kendi evinizde oturuyorsunuz. Yani dediğim gibi bir duş alabilirsiniz, herhangi bir özel işlerinizi halledebilirsiniz. Tamamen evde oturduğunuz, bireysel olarak yaşadığınız yere başkasının girmesinden bahsediyorum. Bu bence kesinlikle doğru değil.
hem ahlaken hem de hukuken kabul edilmesi bence mümkün değil. Kaldı ki bu evrak tahliye taahhütü değil. Tahliye taahhütü olmadığı için tahliye taahhütün sonuçlarını doğurmamalı. Kanun tahliye taahhütünü yasal olarak görmüş ve bunu bir şekilde yasal zemine oturtmuş. Tahliye taahhütnamesi alınması hukuki olarak uygundur. Ama öncesinde anahtar teslim edildiğine dair bir evrak alınması bence hem hukuken hem de ahlaken yanlış olacaktır. Mahremiyetin ihlali anlamına gelebilecektir. Şimdi durumu analiz ederim. Normal şartlarda burada ev sahipleri açısından gecenin bir yarısı siz kiracınız evine anahtar teslim tutanağı olmaksızın girmeniz durumunda ya da herhangi bir zaman diliminde burada konut dokunulmazlığının ihlali sayılır. Ama bu belgenin olması tahmin ediyorum ki bu durumu meşru kabul edilip konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşmayacaktır. Tabii ki eğer ev sahibi bu belgeyi evi kiralarken imzaladığını mahkemede inkar etmezse, eğer mahkemede bu belgeyi evi kiralarken imzaladığını kabul ederse burada konut dokunulmazlığının ihlali suçu bence oluşacaktır. Kaldı ki kira teslim tutanağının kiracıya imzalatılması ev sahiplerinin belli noktalarda elini güçlendiren bir durum. Ama henüz bu konuda fazlaca Yargıtay içtihatı yok. Dolayısıyla Yargıtay kararları fazla olmadığı için yargı kararları da gelecekte ne yöne evrileceğini şimdiden net bir şekilde söylemek zor. Dolayısıyla bilmediğimiz bir konuda yorum yapmak mümkün değil. Ama ileride olur da bu belge olduğu halde ceza verilme yöntemine gidilirse bu sefer ev sahipleri için ciddi bir dezavantaj olacaktır. Ev sahiplerinin ellerinde anahtar teslim tutanağı olsa dahi ileriki zamanlarda ceza alabileceklerdir. Buradan öncelikle kiracılara sesleniyorum. Böyle bir belge sizin önünüze konulduğu zaman bu belgeyi imzalamayın. Az önce anlattığım sebepler imzalamamanız için bence gayet yeterli sebepler. Öncelikle kendi mahremiyetiniz için ya da evde yokken evinizin çilingir maharetiyle açılmaması için bu belgeyi imzalamamanız gerekir. Şimdi biraz da bu olayın toplumsal boyutundan bahsetmek istiyorum. Karşılaştığım noktada 40-50 bin lira raiç bedelli evlerde 3-5 bin liraya kiraya oturan kiracıların olduğunu biliyorum. Şimdi böyle bir durumda ve %25 kısıtlaması da zamanında getirildiği için kiraların birçoğu gerçekten çok düşük kaldı. Ev sahipleriyle kiracılar arasında ciddi bir problem ortaya çıkmaya başladı. Bu problemin çözümü tamamen ev sahibiyle kiracının kendi aralarındaki uzlaşısına bırakıldı. Ve kira tespit davaları da ev sahibi açısından o kadar pahalı bir hale geldi ki bir kira tespit davası açtığınız zaman keşif giderleriyle beraber dava masrafları yaklaşık avukat masrafları olmaksızın 20 bin lirayı buluyor. Avukat masrafı da olduğu takdirde 50-60 bin liraya kadar artan masraflarınız oluyor. Herkesin artık kira tespit davası açma lüksü kalmadı. Bu nedenle ev sahipleri de artık daha kısa kiralama, tahliye taahhütü ve anahtar teslim tutanağı gibi alternatif yöntemler buldular. Serbest piyasanın önüne engeller koyarsanız piyasa sistemin açıklarını bir şekilde bulur, bunu engellemeniz mümkün değil. Şöyle düşünün, akarsuyun önüne istediğiniz kadar set koyun, kendisine yeni bir yol bulur ve akmaya devam eder. Dolayısıyla piyasanın önüne herhangi bir engel koymadan piyasayı kendi akışına bırakmak gerekiyor. Aksi takdirde daha büyük sorunlarla bu şekilde karşı karşıya kalıyoruz. En bariz örneği zaten %25 kira sınırlamasıyla ev sahibi kiracı krizi olmuştur. Doğru olan şey her ne olursa olsun, piyasa nasıl olursa da olsun etik ve ahlaktan ayrılmadan evimizi kiraya vermek daha doğru olacaktır. Belki de dediğim gibi anahtar teslim tutanağını önce almak Yargıtay kararlarına göre kabul edilebilir bir şey olacaktır. Bu konuda bir şey diyemiyorum. Fakat günümüzde hem etik olarak hem de ahlaken hem de ticari olarak ben bunu doğru bulmuyorum. Elbette ki kirayla alakalı bir takım problemler olabilir. Bu problemlerin yolu aslında ahlaka uymayan, doğru olmayan yollardan ziyade daha minimal yaşamları, daha küçük evlerle, gerekiyorsa daha ucuz kiralarla vatandaşın elindeki alım gücüne uygun olacak konutlar üretmektir. Bu işin en ideal çözümü konut üretimidir. Aksi takdirde böyle
kanuna uygun olmayan çözümler üretilmek zorunda kalınıyor insanlar tarafından. Bu çözümleri üretenlerin de aslında çok art niyetli ve kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Zamanında başlarına muhtemelen bu konuyla alakalı çok büyük sıkıntılar geldi ki kendilerini tedbir almak zorunda hissediyorlar. Ama bu konu bir tedbir olarak görünse de aslında çok yanlış bir şey. Kesinlikle kültürümüze, örf ve adetimize uymuyor böyle şeyler. Eğer anahtar teslim tutanağı almadığımız için zarar görsek bile doğru olan şey neyse onu yapmak durumundayız. Hem etik olarak hem de ahlaken doğrusunun açıkçası bu olacağı kanaatindeyim. Burada aslında ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Bence bu tür çağ dışı yöntemlere uymamanızı rica ediyorum. Anahtar teslim tutanağı imzalatmayın. Eğer imzalattıysanız da kiracınızın evine kiracınızın bilgisi olmaksızın, haberi olmaksızın lütfen girmeyin. Belki yargılama neticesinde ceza almazsınız ama insan mahremiyetine de önem göstermeniz çok önemli. Kiracınızla aranızda sorunlar da olabilir. Fakat bu sorunları uzlaşı içerisinde gerekirse arabuluculuk yöntemiyle çözmeniz herkes için en doğrusu olacaktır. Ama arabuluculuk sürecinde de anlaşmak için iki tarafın sorumluluk alması gerekir ve kendi menfaatlerinizden karşılıklı olarak taviz vermeniz gerekir. İnanın küçük tavizlerle taraflar arasında anlaşma sağlanabiliyor. Doğruluk her zaman gereken bir şey. Eğer doğruluğun bir bedeli bizim için dezavantajlı sonuçlar doğursa da bence uyguladığımız şey doğru olmalıdır. Bana kiracılar ve ev sahipleri yazıyor. Kiracılar ev sahiplerinden ciddi anlamda sıkılmışlar ve bunalmışlar. Aynı şekilde ev sahipleri de kiracılarından ciddi anlamda sıkılmış ve bunalmış durumdalar. Ben de taraflara uygun olan süreci anlatıyorum ve kendilerine gerekiyorsa davalarını açıyoruz. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ama davalarını açmadan önce ilk etapta her zaman uzlaşma önemlidir. Dava açmak çözüm değildir. Ana çözüm tarafların uzlaşarak bu süreci sonlandırmasıdır. Beni izliyorsanız arkadaşlar ve ev sahibinizden ve kiracınızdan sorun yaşıyorsanız öncelikle sakin olun. Ev sahibiyseniz evinizi çok ucuz fiyatlara, öldü fiyatlarına satmayın. O sinirle ve öfkeyle evinizi ucuz fiyata satmak istiyorsunuz, farkındayım. Ama bu günler de geçecek. Çok canınızı sıkmamaya çalışın. Her şeyin bir çözümü var. Türkiye'de sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bir 5-6 senelik bir refah dönemi oluyor. Sonra 5-6 senelik de bir sıkıntılı bir süreç oluyor. Bu süreçler geçtikten sonra konjektür neyi emrediyorsa onu yaşıyoruz. Ondan sonra sorunlar tekrar çözülüyor ve her şey eskisine dönüyor. Bu durumun sizin psikolojinizi etkilemesine izin vermeyin. Farkındayım. Alım gücü gitgide azalıyor ve azalmaya da devam edecek. Ama muhakkak bir rahatlama dönemi gelecek. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Söyleyeceklerimi söyledim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.